Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomuzda sizlerle birlikte projemizin Pojo klaslarını oluşturduk. Bu videoda nasipse repository katmanını oluşturacağız ve daha sonra modelleme kısmına geçeceğiz. O kısımları olabildiğince anlatmaya çalışacağım ve daha sonra eğer vaktimiz kalırsa view katmanına da kısa bir geçiş yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz Pojo'larımızı oluşturduk. Evet, ben bir rezervasyon üretebileceğim veya room üretebileceğim veya user üretebileceğim. Ancak benim bunları saklayabileceğim bir repository yani depoya ihtiyacım var. Ben şimdi normalde projelerde bir repository katmanı oluyor, bir database oluyor. Ancak biz şu an bu projemizi Core Java ile yapmaya çalıştığımız için hem repository katmanı kafanızda hafiften oluşsun diye hem de Core Java'daki listleri kullanalım diye ayrı bir class oluşturacağım repository diye ve o class üzerinden hem singleton mantığını hem modelleme mantığını tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bu modelin içerisine sağ tıklıyorum, new diyorum, yeni bir package oluşturacağım. Gördüğünüz rezervasyonu, room'u ve user'ı Pojo diye bir package oluşturup onun içine atacağım. Buraya Pojo, hatta entity diyeyim. Entity diyelim. Entity'nin içerisine bunları atalım. Çünkü bunlar zaten bahsettiğimiz gibi birer Pojo veya entity class'ları. Şimdi ben ne yapacağım? Bu model'ın altında bir de repository diye bir katman oluşturacağım. Repository diye bir package oluşturdum ve burada gördüğünüz rezervasyonun rezervasyon repository'si, room'un room repository'si, user'ın user repository'sini üretmiş olacağım. Sağ tıklıyorum, new diyorum, yine Java diyorum. Normalde repository katmanı Spring'lerde hep interface ile tanımlanır ama ben burada class ile yapacağım. Class olarak reservation repository diyorum. R'yi küçük yazdık. Reservation repository. Hatırlarsanız isimlendirmelerde class'lar dediğim gibi büyük harfle başlar. Eğer birden fazla kelimeden oluşan bir class oluşturuyorsanız her bir kelimenin baş harfleri burada gördüğünüz gibi büyük olarak yazılır. Şimdi ben buraya bir reservation repository oluşturdum. Diğerlerini de hızlıca oluşturayım. Room repository diyorum. Bir tane de user repository oluşturalım. User repository diyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları oluşturduk. Şimdi user'dan başlayalım. Şimdi arkadaşlar Core Java olduğu için elimizde mecburen ben listleri kullanacağım. Hatırlarsanız ne demiştim? Ben Pojo class'ında gördüğünüz field'ların hepsini private olarak yapmıştım. Bunların getirin setini yapmıştım. Bunun güvenlik açısından çok önemli olduğunu söylemiştim. Hocalarda yani entity'lerde eğer bunlar önemliyse benim bunları sakladığım class'larda da bu hayli önemlidir. Bu sebeple ben yine bunları private olarak tanımlamam çok mantıklı olacaktır. Private list diyorum. Private list. Elmasımı açıp kapıyorum ve ne yapacağım ben burada? User'larımı saklayacağım. O yüzden ben buraya user diyorum. Benim modulumun içindeki entity package'ımın içerisindeki user. Farklı user'lar falan da olabilir projede. O yüzden nereden import ettiğinize dikkat edin. Ben buna enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi benim oluşturduğum o class'ı buraya import etmiş oldu. Peki ben buraya ne yazacağım? User list yazabilirim. Yani user list olsun. Eşittir diyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim class'ımın düzeyinde bir değişken olduğu için normalde eğer ben bunu tanımlamasam bu null olur. Ama ben tanımlamak istiyorum. Null olmasını istemiyorum. O yüzden buraya ne diyeceğim? New array list diyorum. Ben şimdi burada user'larımı saklayacağım listemi hazırlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ben buna sağ tıklıyorum. Generate diyorum. Getiren setter diyorum. Ben bunun getirini ve setter'ını bir oluşturayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de burada şöyle bir durum var. Ben şimdi user'larımı database'imde saklayacağım. Saklarken ben bu user'lara bir ID vermem gerekiyor. Düzgün bir şekilde ID'ler çakışmayacak şekilde saklayabilmem için. Ve benim her seferinde benzersiz bir ID üretmem gerekiyor. Şimdi normalde iki şekilde üretebilirsiniz ama birincisi sakıncalı yol şu şekilde olabilir. Siz bir tane statik ID belirlersiniz. Atıyorum 100'den başlayan bir ID belirlersiniz ve sürekli onu 100, 101, 102 diye arttırırsınız veya 1000'den başlarsınız. Hiç fark etmiyor. İkinci yolda ise siz elinizdeki o listeyi turlarsınız. Listeyi turladıktan sonra o ID'leri karşılaştırırsınız. Matematikteki o max metodu var bir tane. Mat klasının. Onları karşılaştırırsınız ve en yüksek olan ID'yi elde edersiniz ve daha sonra o ID'nin sonuna artı 1 artı 2 eklersiniz. O şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapacağım? İkinci yöntem deneyeceğim. Yani benim elimdeki o
array listimin içerisindeki bu user listin içerisindeki user'ların ID'sini turlayacağım ve daha sonra en yüksek ID'li olan hangisiyse onu bulacağım ve onun ile yoluma devam edeceğim. O daha bir mantıklı olacaktır. Şimdi ben buraya ne yapacağım? Bir tane metot oluşturacağım. Bu metodu oluştururken de size metotlardan bahsetmiş olacağım. Zaten bir önceki videoda metot nasıl oluşturulur ondan bahsedecektik. Burada metodumuzu oluşturalım ve ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar metotların da normal variable'larda olduğu gibi bir tane access modifier yani erişim belirleyicileri vardır. Public, private, protected ve default yani hiçbir şey yazmasanız default oluyordu olduğunu söylemiştik. Yine metotlarda da bir adet erişim belirleyici yani access modifier'ımız var. Daha sonra eğer ki metodumuz bir şey return edecekse yani işlemin sonucunda sana bir veri verecek ise o zaman return'lü bir metod olur. Senin buraya bir return type belirtmen gerekiyor. Eğer herhangi bir şey return etmeyecek sadece bir işlemi yapacak ve o işlemi yaptığı zaman işlem orada sonuçlanacak ise ve sen hiçbir şekilde bir şey return almak istemiyorsan o zaman void olur. Bakın mesela burada getter ve setter yaptık. Bu metodları hazır bir şekilde üretmiş olduk. Getter metodunda ben bir şey getirmek istiyorum. Bir şey elde etmek istiyorum. Yani bir şeyin bana return edilmesini istiyorum. O zaman ben buraya bakın gördüğünüz gibi bir user'ların listesini return istediğimi belirttim. O zaman benim buraya bir return type'ı belirtmem gerekiyor. Eğer ki bir şey return edilmesine ihtiyacım yok. Sadece benim verdiğim komutu gerçekleştirsin yeterli diyor isem o zaman da void belirtmem gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi bir return type olan metot bir de void metot. Ve bunlar parametreli parametresiz olabiliyor. Parametre olursa siz parametreyi şuradaki gördüğünüz parantez içerisine yazıyorsunuz. Bu örnekte olduğu gibi burada bir tane parametremiz var ve parametreyi bu şekilde parantez içerisinde yazıyoruz. Eğer parametresiz bir metot ise parantez içerisinde hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Ve metotların her zaman bir ismi olur. Tüm her şeyde bir isim olması gerektiği gibi metotların bir ismi olur. Şimdi ben bu metodu yazarken ne istiyorum? Bana bir tane en yüksek ID numarasını versin istiyorum. En yüksek ID numarasını elde edebilmem için benim bir şey return elde etmem gerekiyor. Yani ben bir tane int istiyorum return type olarak. Tamam int istiyorum peki isimlendirme yapmam lazım. Arkadaşlar isimlendirmenin metodun ne iş yaptığını açıklayan bir isimlendirme olması çok önemli. Şimdi ben burada ne yapacağım? Get diyorum. Bir şey getir bana get. Highest yapalım. Pardon. Highest ID olsun veya get highest user ID olsun. Bu şekilde açık okunabilir bir metot isimlendirmesi yaparsanız sizin kodunuza bakan başka yazılımcı arkadaşlar da bu metodun amacını çok rahat bir şekilde anlayabilir. O yüzden sizler de mümkün mertebe açık ve anlaşılabilir, okunulabilir yani readable bir isimlendirme yapmaya çalışın arkadaşlar. Get highest ID dedim. Tak buraya bir metot parantezini açtım kapadım ve metot body'sini açtım kapadım. Şimdi arkadaşlar bu bizim artık metot parantezimiz. Buradan parametre ihtiyacımız varsa parametre vereceğiz ve yazmamız gereken kodları burada gördüğünüz bu süslü parantez arasına yazacağız. Şimdi arkadaşlar Java'da scope denilen bir şey var. Yani her şeyin bir scope'u var, bir yaşam alanı var. Bu metodun scope'u burası. Şu iki parantez arasında. Şu metodun scope'u burası. Bu iki süslü parantez arası. Bu metodun scope'u burası. Bu class'ın da scope'u burası. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Metotla alakalı şeyleri ben o scope'un içerisine yazmam gerekiyor. Veya class'a ait bir şeyler tanımlamak istiyorsam o scope'un içerisine yazmam gerekiyor. O zaman doğru bir şekilde kodu yazmış olurum. Şimdi ben bu metodun kodlarını buraya yazacağım. Fark ettiyseniz burada şurası kırmızı. Buradaki süslü parantezin altı kırmızı. Neden kırmızı? Çünkü ben herhangi bir şey henüz return etmedim. IDE beni uyarıyor. Diyor ki senin bir şey return etmen lazım. Herhangi bir şey return etmedin diyor. O yüzden kızarıyor. Rahat olun birazdan biz o kızarıklığı sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar ben burada bir tane int highest ID yapacağım. Highest ID diyorum. Bir tane int highest ID 0 diyorum. Buraya 0 dedim hatta 0 demeyelim. Önce ben şuraya bir noktalı virgül koyayım. Noktalı virgül koyduğum zaman ne oluyor? Arkadaşlar şimdi iki tür variable'ımız var. Bir tanesi class'a bağlı variable. Onların default değeri vardır. Bir tanesi de local variable'dır. Yani bir metodun içerisinde sadece o metodun içerisinde doğan, büyüyen ve orada ölen local variable'lardır. Eğer sen bu şekilde bir local variable oluşturmaya karar verirsen ancak buna herhangi bir şey tanımlamazsan ve daha sonra bunu kullanmaya çalışırsan hata yersin arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ben şuraya eşittir 0 diyorum. Yani benim bu en yüksek highest ID'm şu anda 0. Eğer ki ben bunu şurada tanımlamayıp class'ın düzeyinde şurada tanımlamak isteseydim, şunu şuradan sileyim. Eğer ben bunu burada tanımlasaydım bunun default değeri 0'dır. Ancak şunun default değeri 0 değildir.
Bunun default değeri daha atanmamıştır. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki bir metodun içerisinde bir değişken tanımlayacaksanız mutlaka o değişkene bir değer atayın ve o değişkeni mutlaka kullanın. Eğer ki atamadan o değişkeni kullanmaya çalışırsanız kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Exception'ı yersiniz. Şimdi ben burada int highest id dedim. Eşittir 0 diyorum. Yani ben buna değerini de atadım. Artık bunun bir değeri var. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Benim elimde bir user listim var. Eğer ki bu user listim 0 ise yani empty ise zaten benim highest id'im 0'dır. O zaman ne yaparım? Ben bunu return derim. Benim buradaki bu highest id'yi return ederim. Bakın şu anda benim exception'ım gitti. Hatam gitti. Kırmızılık artık yanmıyor. Peki arkadaşlar eğer benim user listem boş değilse ne yapacağım? Ben oradaki tüm user'ları turlamam gerekiyor. Tüm user'ları turlayıp en yüksek id'yi tespit etmem gerekiyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ben buraya bir if diyorum. If eğer benim user listem is empty ise yani boş ise ne yapacaktım? Ben bunu yollayacaktım. Tamam. O zaman ne diyorum ben bunun başına? Başına ünlem koyuyorum. Yani eğer benim bu user listem boş değil ise, eğer benim user listem boş değilse ne yapacağım? Her bir user'ı tek tek turlamam lazım. O zaman ben burada for each döngüsünü kullanabilirim. Şimdi ben buraya for diyorum. 2 nokta üst üsteyi koyuyorum. For'un sağ tarafına benim listemi vermem gerekiyor. Benim listem belli zaten. User list. Sol tarafına da neyi vereceğim? Bu listenin içerisinde ben hangi dataları saklıyorsam, hangi bilgileri saklıyorsam onu vermem gerekiyor. Ben bu user listemin içerisinde benim oluşturduğum bu user class'ından oluşan user'ları verdim. Tamamdır. Şimdi ben bu for içi oluşturdum ve bu for için de scope'unu yani süslü parantezini açıyorum. Şimdi arkadaşlar süslü parantezini açtım tamamdır. Burada ben ne yapacağım? Mat class'ın içerisinde bir max metodu var arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir highest id eşittir diyorum. Mat class'ının içerisinde bir max metodu vardı. Aynen max metodumuz burada. Şimdi arkadaşlar bu metot nasıl çalışıyor? Bu metot senden 2 tane parametre istiyor. Ve bu 2 parametreden hangisi yüksek ise onu sana max olarak return ediyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Benim elimde bir tane kendim tanımladığım 0 olan bir highest id'im var. Ve ben buraya ne yapacağım? O id'yi vereceğim. İkinci parametre olarak da ne yapacağım? Benim user'larımın bir id'si var. O zaman user nokta bakın get user id. Bunu vereceğim. Bu ikisini verdikten sonra bu metot sana o ikisi arasından id'si hangisi yüksek ise onu verecek. Peki arkadaşlar ben bu metodu şu anda hazırlamış oldum. Bu metodumuz şu anda burada bitti. Peki ben bu metodu nerede kullanacağım? Şimdi arkadaşlar biz controller kısmında obje üreteceğiz. Obje üretirken benim ID belirlemem gerekiyor. İşte bu o ID'yi belirlerken ben bu metodu çağıracağım ve o ID'yi orada oluşturacağım. Oraya +1 yazıp o ID'yi kullanmış olacağım ve gayet güzel bir şekilde unique bir ID belirlemiş olacağız. Şimdi bazı arkadaşlar şunu düşünebilir ya elimde sonuçta bir liste var. Listede 10 tane eleman var ise 11. olarak yani ID numarasını 11 olarak belirlerim ve ona göre listeye eleman ekleyebilirim gibi düşünülebilir. Arkadaşlar şöyle size bir ufak bir örnek vereyim. Mesela sizin elinizde 3 tane user var user listinizin içerisinde. 1, 2, 3 diyelim. Siz daha sonra ne yaptınız? Listeden bir tane eleman sildiniz. Diyelim ki şu birinci elemanı sildiniz diyelim. Bakın birinci elemanı listeden sildim. Elimde 2 ID'sine sahip ve 3 ID'sine sahip 2 tane user var. Ben eğer ki listedeki eleman sayısını +1 yaparsam ne olacak? 2 tane eleman var. 2 + 1 tekrar 3 vermiş olacağım. O zaman unique olmamış olacak. Bu sebeple bu şekilde bir karşılaştırma yapıp highest ID yani en yüksek ID'yi bulup daha sonra en yüksek ID'ye +1 yapıp 4 yapabilirsiniz. Peki şu an bizim bu metodumuz ne yapacak? Burada 2 tane eleman olduğunu görecek. 2 elemanın id'lerini getirecek. İlk başta 0 ile 2 karşılaştıracak. 2 diyecek. Highest id şu an ilk döngüde 2 oldu. İkinci döngüde 2 ile 3'ü karşılaştıracak ve 3 diyecek. Highest id'im benim 3 olmuş oldu bu durumda. Daha sonra bana bu 3'ü return edecek. Ben de objeyi oluştururken 3 + 1 yapacağım ve yeni id'miz 4 olacak ve çakışma olmadan metodumuz çalışmış olacak. Umarım açıklayabilmişimdir burayı. Şimdi bu user repository'de yaptığımız aynı mantığı room repository ve reservation repository'de yapacağız ve daha sonra bunları nasip olursa modelimize bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar room'a geçiyorum. Room'da da aynı mantık. Ne yapacağım? Ben private diyorum. Çünkü ben eğer ki Pojo'daki yaptığım field'ları bile private yapıyorsam bu Pojo'dan ürettiğim objelerimi saklayacağım database'imin de hayli private olması gerekiyor. Private list
Elmas içerisinde ben burada room yapacağım. Tamam, otomatik olarak import etti oraya. Room list diyelim. Tamamdır. Eşittir new array list diyorum. Şimdi ben bunun yine getter'ini setter'ını yapacağım. Generate gettir setter yapıyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar normalde burada oluşturduğumuz bu metodun aynısını tek tek yazabiliriz ama vakit kaybı olmasın. Ben bir tane metodu açıklayarak yazdığımı düşünüyorum. Bu metodu kopyalayacağım. Direkt buraya geliyorum. Buraya kopyala yapıştır yaptım. Şimdi ilgili yerlerini değiştireceğiz ve aynı metodu oluşturmuş olacağız. Buraya user ID yerine ne yazıyoruz? Room ID diyoruz. Tamamdır. Burası aynı kalabilir. User list değil burası artık. Burası artık bizim room list. Tamamdır. Artık burası user'dan oluşmayacak, room'dan oluşacak. Burası da user değil artık room olacak. Burasını da düzeltelim. Room list diyorum. Tamamdır. Şurayı da düzelttikten sonra metodumuz hazırdır. Room.get room ID diyoruz. Burada bir parantezimiz fazla olmuş. Tamamdır. Şu anda get highest room ID bunu da oluşturmuş olduk. Arkadaşlar bu kadar. Yani eğer mantığını anlarsanız direkt kopyala yapıştır yaparak ilgili yerleri düzelterek işleminizi yapabilirsiniz. Tekrar kontrol ediyorum. Highest ID burada 0 dedik. Eğer room listimiz empty değil ise yani boş değil ise bu if çalışacak. Boş ise zaten direkt 0 yollayacak. Boş değilse burası çalışacak. Tüm room'ları turlayacak ve benim yukarıdaki belirlediğim 0 ile oradaki ID'leri karşılaştıracak ve ona göre maksimum olan ID'yi bana burada belirleyecek ve ben burada ona yine return etmiş olacağım. Arkadaşlar room'umuz da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de rezervasyona geçelim. Rezervasyonda da rezervasyon repository'de de aynı mantığı yapacağız. Şuraya geliyorum. Yine private list elmas aç kapa yapıyorum. Yine buraya reservation diyorum. Burası da reservation listimiz olsun. Eşittir new array list. Tamamdır. Ben yine bunun getir'ini setter'ını oluşturacağım. Getir diyorum, setter diyorum. İkisini de oluştursun ve şuradaki gördüğümüz aynı şeyi kopyala yapıştır yapacağım. Tamamdır. Get highest user ID değil. Reservation ID olsun. Burası artık neyimiz oldu? User listimiz reservation listimiz oldu. Eğer empty değil ise ne yapacağız? Artık rezervasyon içerisinden işlem yapacağız. Reservation. Burası da reservation list oldu. Burası pardon. Reservation diyorum. Bu da get reservation ID olsun. Tamamdır. Arkadaşlar bu şekilde üçünü de yapmış olduk. 3 repository katmanımız da şu anda hazır. Şimdi arkadaşlar bizim entity'lerimiz hazır. Repository katmanımız hazır. Ben şimdi ne yapacağım? Bir modul katmanı oluşturacağım. Peki bu modul katmanı ne yapacağız? Repository'lerimi moduluma bağlayacağım ve modul üzerinden repository'mi yöneteceğim. Peki bu modul katmanı tam olarak ne oluyor? Ne işe yarıyor? Ondan çok kısaca bir bahsetmeye çalışayım. Biz Hotel Management System yapıyoruz. Şöyle düşünün, Ankara'da ve İstanbul'da 2 farklı oteliniz olduğunu düşünün veya bir otelin A bloğu, B bloğu olduğunu düşünün ve siz o A bloğunun rezervasyon kayıtlarını, oda kayıtlarını bir tutmak istediğinizi ve B bloğunkileri ayrı tutmak istediğinizi düşünün veya işte Ankara'daki kayıtları ayrı, İstanbul'daki kayıtları ayrı tutmak istediğinizi düşünün. İşte arkadaşlar bu şekilde bir dizayn yapmak istiyorsanız o zaman modullama yapmak sizin çok fazla işinize yarayacaktır. O zaman ne yaparsınız? Bir uygulama içerisinde Modul A ve Modul B ile yani Modul Ankara veya Modul İstanbul veya Modul A blok, Modul B blok ile birden fazla uygulamanın işini siz tek bir uygulama içerisinde halletmiş olursunuz. Bu şekilde yapmak daha büyük projeler tasarlamak için size çok güzel fikirler verebilir. Emin değildim açıkçası burada modulu kullanayım mı, kullanmayayım mı çok fazla emin değildim ama kullanalım. Kullanmak size uzun vadede çok daha fazla şey katacaktır. Belki ilk etapta anlaması birazcık zor olabilir ancak eğer bu kısmı çözebilirseniz arkadaşlar çok büyük, çok güzel projeler dizayn edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben sizlerle birlikte önce bir base model yani kurallardan oluşan, kategorinin kurallarını oluşturan bir model oluşturmak istiyorum. Daha sonra o base modulu extend eden normal concrete bir class oluşturacağım. O concrete class üzerinden de modulun mantığını birazcık daha net anlatmaya çalışacağım. Umarım çok karıştırmam. Bu arada OOP konseptlerinden birisi olan hem abstract'ı hem override'ı hem de extend etmeyi parent-child ilişkisini de kısaca bir görmüş olacağız burada. Şimdi arkadaşlar modula ben sağ tıklıyorum. New diyorum. Class diyorum. Ben şöyle bir base model diyeyim buraya.
Arkadaşlar ben bir kategori oluşturacağım. Kategori oluşturacaksanız şayet sizin normal bir class'a ihtiyacınız yok. Abstract class ile kategori işlemleri yapabilirsiniz. Abstract class'ın içerisinde abstract metotlar vesaire yazabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Bir modul oluşturacağım. Tamam, modul oluşturacaksam ne yapacağım? Abstract metotlar oluşturmaya ihtiyacım var. Public diyorum, abstract diyorum. Ben ne yapacaktım? Repository'lerimi modullarıma bağlayacaktım. İyi, güzel. O zaman ne yapacağım? Benim repository'lerimi bana getiren metotlara ihtiyacım var. Ben şimdi buraya user repository return eden, hatırlarsınız metotlarda ya return type yazıyorduk ya da void yazıyorduk. Ben user repository return eden bir şey istiyorum. Tamam. User repository return eden bir metot oluşturmak istiyorum. Adını da ne yazayım? Get user repository diyeyim. Adıyla da müsemma olsun. Şimdi normal metotlarda body vardı. Ancak abstract metotlarda body'ye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Eğer abstract metot tanımlamak istiyorsan şuraya abstract yazmak zorundasın. Şimdi bunun aynı mantık room ve reservation içinde yapmam gerekiyor. Public, abstract, room repository, get, room repository diyorum. Evet, açtım kapadım, tamamdır. Aynısını bir de reservation içinde yapayım. Public, abstract, reservation repository get reservation repository diyorum. Parantezi aç kapat, tamamdır. Burası yanlış olmuş. Repository tamamdır. Ne yaptım? Ben şu anda bir kategori kuralları belirlemiş oldum. Dedim ki eğer sen böyle bir modül oluşturacaksan şurada 3 tane ben sana metot tanımladım. Bu metotları sen override et ve bu metotların gerekliliklerini karşıla dedim. Şimdi ben ne yapacağım? Bir tane biraz önceki örnekte verdiğim gibi ya Ankara modul ya İstanbul modul ya da A blok, B blok gibisinden bir modullama yapabilirsiniz. Ben ne diyeyim? Ankara modul olsun. Daha, hani Ankara Oteli, İstanbul Oteli gibisi düşünebilirsiniz. Ankara Model diyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben burada pardon, bunu yanlış yerde yaptık. Repository içinde değil, bunun modul içerisinde. Arkadaşlar eğer yanlış yerde class açarsanız benim biraz önce yanlış yaptığım gibi silmenize gerek yok. Şöyle class'ı basılı tutun. Doğru package'in içerisinde şu şekilde bırakabilirsiniz. Bakın ben modulun içerisinde bırakıyorum. Refactor diyorum ve gördüğünüz gibi modulun içerisine gelmiş oldu. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Ben bir abstract modul belirledim. Bu base modulumu extend etmem gerekiyor. Arkadaşlar extend bu parent child ilişkisinde Java'nın OOP konseptlerinden birisidir. Şimdi ben buraya ne yapıyorum? Extend diyorum. Neyi extend edeceğim? Base model. Bunu extend edeceğim. Şimdi burası kızarıyor. Neden kızarıyor? Ben abstract class'ın içerisinde 3 adet abstract metot tanımladım. Şurada gördüğünüz şu 3 adet nerede? Şu 3 metodu tanımladım. Ne yapacağım? Bana diyor ki bunları override et, ona göre kullan diyor. Şimdi arkadaşlar gidiyorum buraya, bunun üzerine geliyorum. Zaten direkt implement diyor. Implement methods dediğim zaman hangi metotları implement edeceğimi gösteriyor. Daha sonra ben buraya OK dediğim zaman ne yaptı? Burada bu metotları override edip return ettiriyor. Şimdilik return null diyor çünkü ne return edeceğimi bilmiyor. İşte orayı biz kendimiz şimdi tanımlayacağız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Biz modullara repository'leri bağlıyorduk. O zaman ben ne yapacağım? Buradaki oluşturduğum bu repository'lerimden bir adet instance'ı orada üretmem gerekiyor. Şimdi Ankara modulumun içerisine giriyorum. Private diyorum. Ne diyeceğim? User repository'den bir adet user repository tanımlamam gerekiyor. Daha sonra yine private diyorum. Ne yapacağım? Room repository'den bir adet room repository tanımlamam gerekiyor. Daha sonra yine private reservation repository'den bir adet reservation repository'yi tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar sanırım Pojo class'ları kısmında değinmiştim. Class'ın altında bu şekilde fiil tanımlarsanız eğer ki bu normal primitive değil de non-primitive referans tiplerden biri ise bunun default değeri null'dır. Ben burada default değeri null yapmak istemiyorum. Ben burada bir tane repository tanımlamak istiyorum. Eşittir new user repository olsun. Eşittir new room repository olsun. Eşittir new neyimiz olsun? Reservation repository'yi de bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi tanımladık ancak gördüğünüz gibi bunlar altı sarı yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü tanımladın ama kullanmadın diyor. Bunları hemen kullanacağız. Bak tak buraya, hatta şu null olan yere yapıştır. Kopyala, yapıştır, kopyala, yapıştır. İşte ne yaptım?
Ben Ankara modul oluşturdum. Bu Ankara modula benim repozitörlerimi burada tanımladım ve burada birer tane boş repozitör oluşturdum. Oluşturduktan sonra ne yaptım? Ben bunları burada artık return edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar repozitörlerimizi modelimize bağlamış olduk. Şimdi burada singleton yapısına çok kısaca bir değinmek istiyorum. Normalde biz ileride nasip olursa RESTful API'ler geliştireceğiz. RESTful API'ler geliştirirken eğer ki projenin çalışabilmesi için obje üretmen gerekiyorsa mesela bu class'tan ben projenin çalışabilmesi için en az bir tane obje üretmem gerekiyor. Veya controller class'ında sadece bir tane obje üretsem yeterli. O objeyi her yere çağırsam veya view class'ından sadece bir tane obje üretsem benim için yeterli. O objeyi ben tüm class'ta kullanabilirim. Siz o view'dir, controller'dır veya bu modullardan obje üretmeyi sadece aslında şey düşünebilirsiniz. Yani çalışan istihdam etmek olarak düşünebilirsiniz. Eğer ki bir projenin çalışabilmesi için siz gereğinden fazla işçi çalıştırıyorsanız zarar edersiniz. Aslında bu size bir maliyettir. Java'da da bu şekildedir. Yani Java her ne kadar object oriented bir programlama dili olsa da uygulamanın çalışabilmesi için gereğinden fazla obje üretirseniz bu sizin için maliyettir, masraf demektir. Bu aşamada sizin ne yapmanız gerekiyor? Singleton yapısını oluşturmanız gerekiyor. Aslında biz ileride RESTful API'ler geliştirirken bunu düşünmek zorunda kalmayacağız. Spring katmanı, Spring mimarisi bunu kendi kendine halledecek. Ancak arka planda çalışanın mantığını anlayabilmeniz adına şimdi ben burada sizlere bir singleton yapısı oluşturmak istiyorum. Singleton ne demek oluyor? Bir tane obje üreteceğim ve bu objeyi tüm class'tan, tüm projenin her yerinden ulaşabileceğim. Şimdi bir tane obje üreteceğim için ben bu objeyi class'a bağlasam çok daha mantıklı olacaktır. O zaman ben burada ne yapayım? Private diyorum, static diyorum. Arkadaşlar eğer ki siz bir field static tanımlarsanız o field class'a bağımlı olur ve sadece bir tane field olur. Yani ben şu an oluşturacağım field'den sadece bir tane olacak, o da class'a bağımlı olmuş olacak. Peki ben ne yapacağım? Bir tane Ankara moduldan Ankara modul oluşturmak istiyorum diye bu şekilde statik oluşturduğum. Şimdi bildiğiniz gibi ben bir önceki videoda constructor'dan bahsetmiştim. Biz eğer herhangi bir constructor tanımlamazsak arka planda bir tane default constructor çalışıyordur. Default constructor nasıldır? İşte bu sizin gördüğünüz default constructor arkadaşlar. Eğer siz herhangi bir constructor tanımlamazsanız bu arka planda çalışır. Şimdi ben bu default constructor normalde public'tir. Yani her class'tan sen Ankara modunu normalde üretebilirsin. Ben ne yapacağım? Bunu private'a çekiyorum. Ben bunu private'a çektiğim zaman ne oldu? Artık sadece bu class içerisinde obje üretebilirim. Tamam, ben sadece bu class içerisinde artık obje üretebilirim. Artık başka class'lardan hiç kimse obje üretemez. Peki ben bu class'tan da sadece bir tane obje üretmek istiyorum. O zaman ben sadece bir tane obje üretecek bir metot hazırlamam lazım. O zaman şöyle bir public diyelim. Şimdi ben başka bir class'tan başka bir class'ın içerisinde Ankara moduldan bir obje üretemeyeceğim için instance olan metotlara ulaşamam. Arkadaşlar eğer bir şeyin başında static yazmıyorsa, bir metodun, bir field'ın başında static yazmıyorsa o instance'dır. Yani objeye bağımlıdır. Yani siz onu obje üzerinden çağırabilirsiniz. Eğer ki ben başka bir yerde Ankara modul üretemeyeceksem o zaman instance metodu da çağıramam. Eğer ki ben bir metot çağırmak istiyorsam o zaman class'a bağımlı bir metot çağırmak zorundayım. O zaman benim bir statik metot tanımlamam lazım. Tamam. Peki bu statik metot bana ne yapacak? Bir tane Ankara modul return edecek. O zaman bunun return type'ı Ankara modul olacak. Peki ben isimlendirmeyi de düzgün yapmam lazım. Get Ankara modul instance yapayım. Yani örneği instance, tamam. Şuraya get Ankara modul instance, tamamdır. Metodumun ismini yazdım düzgünce. Metot parantezimi açtım, kapadım ve süslü parantezi açtım, kapadım. Yine kırmızı yanıyor çünkü bir şey return etmedik henüz. Şimdi arkadaşlar benim burada Ankara modulum var. Ben şu anda bu Ankara modulum ne oluyor? Null. Ben şimdi ne yapacağım? Eğer Ankara modulum null ise bir tane Ankara modul oluşturacağım. Onu atayacağım ve onu return edeceğim. Eğer ki null değilse zaten oluşmuştur. Onu return edebilirim. Şimdi ne yapıyorum buraya? If diyorum. Eğer ki benim yukarıda oluşturduğum bu Ankara modulum eşittir null ise o zaman ne yapacağım? Parantez aç kapa, bir tane Ankara modul oluşturmam gerekiyor. Ankara modul eşittir new Ankara modul, bir tane objeyi oluşturdum. O zaman ne yapıyorum? Return diyorum. Ankara modul diyorum. Bunu aç kapa, tamamdır. Şimdi ne oldu? Burayı çok hızlıca bir özet geçeyim ve sanırım artık videonun sonuna gelebiliriz. Şimdi ben burada bir tane static field oluşturdum. Static field'lar class'a bağımlıdır ve sadece bir tanedir. İkincisi yoktur. İkincisini oluşturamazsanız, oluşturmak istiyorsanız başka bir static field oluşturmak zorundasınız. Burada ben static bir field oluşturdum ve bir şey tanımlamadığım için bu şimdilik null. Ancak ben null ile işlem yapamam. Yani bir şey oluşturmam gerekiyor ve bir tane oluşturmak istiyorum. O zaman ben bunun null olup olmadığını bu metod ile kontrol ediyorum. Bu metodu da statik olarak yaptık çünkü biz burada constructor'ı private yaptık. Constructor'ı private yaptığımız için
başka bir class'tan Ankara modül üretmemiz mümkün değil. Ne yapacağız? Burada bir statik metod oluşturdum ve Ankara modül instance'ı bana getiriyor. Eğer ki bu null ise ben bir tane Ankara modül oluşturuyorum ve buradaki bu null olan şeyi atıyorum. Ve artık elimde benim bir tane Ankara modül objem oluşmuş oldu ve artık ben bunu üretebiliyorum. Eğer ki zaten üretilmiş bir Ankara modül varsa, yani null değil ise, o zaman zaten bir şey üretmeme gerek yok. Zaten ben bir tane istiyorum ve o elimde var. O elimde var ise bu kısma hiç girmeyecek. O kısma girmediği için ne olacak? Buradan devam etmiş olacak. Arkadaşlar bu şekilde singleton yapısını da olabildiğince Core Java'ya uygulayabildiğimi düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir, umarım açıklayabilmişimdir. Çünkü İnanın açıklaması biraz zor oluyor. Yani mantığını bilmek farklı, anlatabilmek, açıklayabilmek farklı. Basite indirgemek çok çok farklıymış. Bu videoları çekerken onu da fark ettim. Umarım bu singleton yapısını anlatabilmişimdir. İleride göreceğimiz RESTful API yaparken Spring mimarisi işte bunun üzerine kurulu ve güzel çalışmasının sebeplerinden birisi de işte bu gördüğünüz singleton yapısı. İleride biz bunları böyle yazmak zorunda kalmayacağız. Sadece birer ikişer annotation yazarak geçeceğiz. Ancak arka planda çalışan mimari yine bu olacak. Bunun mantığını anlamaya gayret edin. Diğer klaslarımızda da bu singleton yapısını oluşturacağız ve oluştururken çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar yine 30 dakikayı geçti. Ben bu videoyu editleyeceğim vesaire derken 30 dakika civarına yine çekerim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Nasip olursa bir sonraki videoda artık View ve Controller katmanına geçiş yapabiliriz. Sizlere o katmanlarda da bildiğim kadarıyla her şeyi sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Olabildiğince kısa anlatırken çok da üstünkörü geçmiyorumdur. Arkadaşlar sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen olumlu olumsuz eleştirileriniz var ise bunu yorumlar kısmında belirtin. O mesela bak, yorumlar kısmında bir arkadaş fontu büyütmemi rica etmişti. Unuttum. Hakkını helal etsin artık. Bir sonraki videoda inşallah fontu biraz daha büyüteceğim. Hatta şu şekilde bir font yapabilirim artık bir sonraki videoda. Artık hakkını helal etsin arkadaş. Eğer tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben de mümkün mertebe onlara uymaya çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.